Şimdi otobüsten indik. Gideceğimiz yere bir parkın içinden gidiyoruz. Burası aslında şehrin ortası. Kocaman bir park var. Evet, Feriye alanına geldik. Bayağı da kalabalık görünüyor. Geliyor. Ana bak bak. Kapanıyor. Bunu şeye benzetebilir miyiz ya? İstanbul Kadıköy'de bir pazar vardı. Onun gibi bir şey. Neydi bu? Pipetleri. Buna bir şey diyorlar. Bombişya mı? Bombişya mı? Evet, evet. Pastırma olabilir mi bizim pastırmalar gibi? Ama ona benziyor sanki. Bak orada dilimlenmişi var. Bu baba ganoush yapmışlar bak. Baba ne? Baba ganoush. Türkiye'de de yapılıyor ya. Ortasında üniversite. Yani Buenos Aires Üniversitesi zaten dünyaca ünlü bir üniversite. İyi bir üniversite. Bu ne la? Bruno. Papi, falta poquito. La pregunté. Ha, et pişiyor. Millete ver şöyle ağızlarına birer kaşık bal çala. He mi? Bunu nasıl yapıldığını göstermek istiyor. Dur sana göstereyim dedi. Onu gösteriyordum. Bakayım nasıl Herkese yapacak. merhabalar. Bugün Arjantin'de bir feriayı gezeceğiz. Genellikle hafta sonları düzenledikleri, şehrin farklı parklarında düzenledikleri açık pazar gibi diyebiliriz aslında. Bir oraları gezeceğiz. Bakalım neler varmış. Arjantin'de ulaşımı biz bu kartla sağlıyoruz. Türkiye'de, İstanbul'da kullandığım kart gibi, İstanbul kart gibi. Bu karta para yüklüyoruz. Otobüste, metroda, ulaşımda bu Sube kart diye geçiyor. Bunu kullanıyoruz. Hay que estar en tiempo presente. Arjantin'de bir Messi hayranı olanlar var. Bir de eski kafalılar var böyle. Maradona hayran. İkisi arasında böyle bir piyasaya rekabet var. Birçoğu Maradona'yı seviyor. Birçoğu yeni nesil genç özellikle Messi'yi seviyor. Mesela burada bir arkadaş Maradona hayran. Formasını giyiyor. Böyle bir ayrım oluşmuş burada. Arjantin'in güzel bir tarafı da şu, kaldırımları falan çok geniş böyle. Yani bayağı geniş. Birçok ülkeye göre kaldırımları çok geniş. Mesela şu an kamerayı şöyle çevireyim, görün. Şimdi insanlar böyle yürüyüşünü yapabiliyor. Koşanlar var böyle. Bisiklet sürme yeri ayrı da kaldırımlar geniş gördüğünüz gibi. Yani rahatlıkla bir yerden bir yere giderken arabalarla böyle muhatap olmadan yürüyebiliyorsunuz rahatlıkla. Otobüsten indik. Gideceğimiz yere bir parkın içinden gidiyoruz. Burası aslında şehrin ortası. Kocaman bir park var. Buenos Aires'in genelinde yaklaşık 180'e yakın bu şekilde parklar var. Kuş sesleri duyuluyordu. Keşke Türkiye'deki parklarımızı da hiç etmeselerdi. Bak ne güzel, insanlar çıkıyor, yürüyüşünü yapıyor. Şurada oturmuşlar, kahvelerini, matelerini içiyorlar. Futbol oynuyorlar.
Bunları görünce insan aslında ülkesi için üzülüyor. Evet, feriye alanına geldik. Bayağı da kalabalık görünüyor. Eğlenceli olacak gibi sanki. Bayağı kalabalık. Şimdi girişte bayağı insan var. Böyle sıra sıra satış yerleri falan var. Ama çok insan varmış dar bir bantta. Bakalım. O mi tren geliyor. Ana bak bak. Kapanıyor. Allah kapatıyor üstüme ya. Az geride dur bence. Tren nerede? Burada Feriha'nın girişi. Geliyor. Evet. Ops, geçebiliriz. Bariyer var ya, iyi kalkan bariyer. Tam kafamın üstüne denk geliyordu. Sí. Hadi patlat. Adam uyarmıyor beni ya. Abi Uyarıyor. kafana Siren bariyer çalıyor. geldi. Şimdi geldik nereye ya? Dediğim gibi bak asada olay falan yokmuş. Sadece böyle satış var. Bu üreticiden tüketiciye diye. Üreticiden tüketiciye. Bak güzel takılar var orada. Neler var? İşte şu tütsü Oda olayı var ya, kokuları. şimdi çok sokaklarda da yapıyorlar. Bak, tütsünün böyle çeşitleri var. Çok ağır kokuyor ya tütsü. Feriha. Bak mutfak önlükleri, çantalar. Açık pazar. Bunu şeye benzetebilir miyiz ya? İstanbul Kadıköy'de bir pazar vardı. Onun gibi bir şey. Türkiye'de de bu çok yaygın olduğu için. Evet. Bu mate bardağı bunlar. Çeşitli mate bardakları var. Mate dediğimiz bir yeşil çay türü gibi bir şey bu. Tabii yeşil çay değil de mate bunun adı. İçine doldurup içtikleri ayrı bir bitki. Şurada neydi bu? Pipetleri. Buna bir şey diyorlar. Bombişya mı? Bombişya mı? Evet, evet. Şöyle. Bu Messi falan bunu çok kullanıyor mesela. Gerçi bunlar da çok kullanıyor da çok dinç tutuyormuş. Burada görebilirsin mesela. Elinde defa içerek denedim. gezenleri görürsün şimdi. Evet. İçine Bak şurada Ablam'da var bir tane mesela. bu şekilde ellerini alıyorlar. Böyle elini alıyor. O mateyi içine koyuyorlar bardağın. Üzerine devamlı sıcak su takviyesi yaparak içiyorlar gün boyu. Yani çok dinç tutuyormuş ama zinde tutuyormuş böyle. Bağışıklık sistemini falan iyi temizliyor. Ben diyorlar. tadına baktım da beğenmedim ya. Gerçi Ben de beğenmedim bitki ya. çaylarının hiçbirini beğenmiyorum da. Abi şöyle düşün. Mesela çay içiyoruz ya biz Türkiye'de Türk çayı. Sürekli su ekleyip aynı çayın üzerine içtiğini düşün. Bana mantıklı gelmiyor bilmiyorum. Suyu bitiyor. Çayı değiştirmeden üzerine ılık su, soğuk su, daha sıcak su neyse ekliyorlar öyle içmeye devam ediyorlar. Pikan cevizleri. Normal ceviz değil mi? Hayır, pikan cevizi. Bu normal cevizden daha tatlı. Daha güzel. Yüzükler güzelmiş. 16.000 peso şunlar. Şunlar 20.000 peso. 20.000 pesonun 600 TL.
İlginç ürün var mı? Onları çekmeye çalışıyorum. Şu an için yok gibi ama ilerleyelim Bunlar bakalım. şeyi niye bu kadar çok sık satıyor ki? Zaten kullanmak isteyen her türlü her yerden alıyor. Üreticiden tüketiciye. Genelde ne var? Gıda ürünleri var. Cevizi çektik, bal var. Arjantin zaten bir tarım ülkesi aslında da onu bile doğru düzgün kullanamıyorlar. Değerlendiremiyorlar. Şu pastırma olabilir mi bizim pastırmalar gibi? Ama ona benziyor sanki. Bak orada dilimlenmişi var. Bakayım. ¿Cómo están? Hola. Sí, vale. Benzemiyor. Türko, Türkiye. Mira, esto viene de acá. De acá. Y se dieron vuelta. Çene kemiğinden yani bu boğaz tarafından yapıldığını söylüyor. Denemek ister misin dedi. Domuz eti olabilir abi onun için tereddütte kaldım. Zaten etle aram yok fazla. Muhtemelen de domuz etiydi ha onun için yemek istemedim. Peynir zaten peynirleri de meşhur bunların. Ah, con semilla de girasol, cúrcuma, levadura nutricional, sal de cebolla y pimienta. Vas a preparar esa Karışma. O ne? Bu baba ganoush yapmışlar bak. Baba ne? Baba ganoush. Türkiye'de de yapılıyor ya. Vallahi ben ilk defa duyuyorum bilmiyorum. Tengo para probar si quieren probar. Bunlar da ballı karışımlar. Ballı karışım. Bardak. Güzeller ama. Baba ganoush ilginç. ¿Qué cosa? Bu ne? Kuru meyveler, Kek. ceviz. Kuru meyve, ceviz. Yine bir şey dikkatimi çekiyor. Yine hiç genç yok. Feriye alanına geldik. Burayı geziyoruz ya. Şimdi burada bir tane üniversite gördüm. Yani bu üniversite ekonomi bölümü. Buenos Aires Şehir Üniversitesi yine. Zannedersem burası da üniversitenin kendi alanı herhalde. İzin alınıp açılmış. Alan çok büyük duruyor. Çünkü ekonomi bölümü tam şehrin ortasında üniversite. Yani Buenos Aires Üniversitesi zaten dünyaca ünlü bir üniversite. İyi bir üniversite. İlk yüze giren bir üniversite. Burası da ekonomi bölümü. Birçok fakültesi var. Ekonomi fakültesi burası. Burada satılan ürünleri almış insanlar. Mesela parklar var. Parklara oturmuşlar. Böyle yiyorlar. Veya biz alıp eve de götürebiliriz ama birçok ürünlerinde domuz ürünü oluyor. Böyle hediyelik eşya tarzı şeyler çok satılıyor. Onlara da ihtiyacımız yok zaten. Bakıyoruz öyle farklı bir şey var mı? Hem size göstermek istiyoruz. Yemek
Ya yemek kültürlerini bildiğimiz için birçok yemek kültürü bizim damak tadımıza uygun değil. Ben yerim belki ama birçok kişi yemeyebilir. Birçok üründe domuz çok kullanıyorlar. O belli. Burası Arjantin etiyle meşhur bir ülke. Ama bir o kadar da domuz eti kullanıyorlar. Evet. Hadi. Bunlar neyin sırasını bekliyor? Peru mu? Sırf değişik yemek tatmak için bekliyorlar değil mi bunu? Bunlar Peru mutfağına alışık. Bura İtalya mı? Galpo. İtalya. Bunlar ne satıyor bir bakalım. Pardon. Bu ne la? Papi, falta poquito. La pregunté. Ha, et pişiyor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dos completas. Kondila kondite bakıyorum. Ya le tomo el pedido, ¿eh? Sandviç türü gibi bir şey yapıyorlar. No, bueno. Bir şey dikkatimi çekti. Peru yemeğini çok seviyorlar. Bu Chacarete tarafında Peruların restoranı vardı. Orası da çok yoğundu. Güzel görünüyor. Me acuerdo cuando laburaba en la muelería. Bakayım. Hola. Ha, hamburger yapıyormuş şimdi. Bu teyze de meyve sıkıp satıyor herhalde. Bakayım. Aynen öyle. Que salen de una colmena Bu abi de y vuelven. arılar ve ballarla ilgili bilgiler anlatıyor. Üretimiyle ilgili, ne tür bir bal olduğuyla ilgili. Hatta şöyle balın peteğini koymuş. El olor de esa colmena y la orientación de esa colmena. Por lo tanto, ella sabe que sale y va a volver a la misma. Si vuelve a otra, está condenada. Así que eso no va a pasar. Ahí voy. Ahora te conté. Hayır öyle bal mı pazarlanır ya? Of. Millete ver şöyle ağızlarına birer kaşık bal çala. He mi? Balın tadını alan. Bu çok güzelmiş. Bunu alayım desin ya. Başka ne var? Çanta satıyor teyzem. Ne yapayım ben çantayı size neyini göstereyim çantanın. İlginç gelmiyor. Başka. Ha bak bunlar ilginç bak. Neden ilginç? Parklarda ben bunları çok gördüm. Küçük kuşlar var ya papağan gibi. Onları ağaçtan yapmış adam. Burada ekmeğinin peşinde bunları satıyor. Aslında güzel bir şey, el emeği en azından. Bu ne satıyor? Kitap ve koku tarzı bir şey. Bitti mi ya? Bu kadar mı park? Yazın olan feriyalar daha büyük, daha kapsamlı oluyor. Yemekle ilgili olan feriye olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi burada bir tane keçeden ip dokuma tezgahı gördüm. Ben bunu küçükken köyde falan yapıyorlardı. Burada da mı varmış? Çok ilginç.
Yani bu hayvanın yününden yapıyorlar bunu. Keçi halinde. Şimdi teyzem bunu nasıl yapıldığını göstermek istiyor. Dur sana göstereyim dedi. Onu gösteriyordum. Bakayım nasıl yapacak, ben de merak ettim. Eskisi aynen öyle dokuma usulüyle yapıyorlar bak. Böyle ayağıyla da basıyor. Şöyle. Yünden ip dokuyor. Bunu bizim köyde çok yapmışlardı, görmüştüm. Biz elle yapardık ama eski usul bak burada bu şekilde yapıyorlar. Çok hoşuma gitti ya. Ben sana göstereyim demesi de ayrı bir güzellik. Bize gösteriyor. Ben şimdi çekiyorum. İnsanlar da hoşuna gitti. Toplandı. Onlar da bakıyor böyle. Üreticiden tüketiciye diye geldiğimiz pazarda, Feria'da çok değişik şeyler göremedim. Tekstil ürünleri falan var da tekstil ürünleri ne yapıyor yani, evinde üretip burada mı getirip satıyor? Fabrikadan almış burada satıyor. Tekstil ürünü bu arada çok pahalı Arjantin'de, onu da söylemek istiyorum. Mesela burada 100 liralık bir tişört, örnek vereyim, Türkiye'de 50 lira falandır. Veya tam tersi, Türkiye'de 500 lira olan bir tişört burada 1000 TL falan vardır. Tekstil ürünü pahalı. Bu ne satıyor? Evet, bu şey, inekle ilgili bir parça satıyorlar zannettim ama hayvanla ilgili. Bu Arjantinlerin kullandığı, en çok tükettiği bir ürün. Dulce de leche. Sütlü tatlı yani. Abim bunu yapmış. Burada pazara getirmiş satıyor. Bana da tadımlık veriyor. Gracias. Bu çok yumuşak ya. Bizim aldıklarımız daha sert oluyordu. Hoşuma gitti. ¿Cuánto uno? ¿Cuánto? Estos están 6 o 2 por 11, 10 o 2 por 18. Okay. Gracias amigo. A vos. Biraz pahalı geldi. Ama çok güzel, hoşuma gitti. Ama Feria'da açık pazarda satılan bir ürün marketlere göre biraz daha uygun olması gerekir diye düşünüyorum. Bana pahalı geldi. Çok fazla bir şey yok aslında. Değişik ürünler olsa çekerdim. Yazın yaptıkları ferialar çok daha kalabalık oluyor, etkili oluyor. Abi çekilirse şurada ne var? Bal var. Nasıl bal? Balın rengi çok değişik. Sí, también. También lo puedes hacer con vaselina. Bal ve polen var. Vaselina y cera. Sí, sí. Sí, más o menos de cera. Mira, miel de aire. Sebze meyve satıyorlar. Bu olabilir bak. Üreticiden tüketiciye olabilir.
Sokaklarda gördüğüm tütsüler burada da var. Çok değişik kokuyor. Bunların bu tütsü hastalığını bilmiyorum. Evde mi kullanıyorlar, sokaklarda mı kullanıyorlar? Anlamadım. Bak burada paket paket var. Çok tütsü satılıyor. Değişik değişik tütsüler var böyle. Ben bunu İstanbul'da, Laleli'de, şurada burada falan görüyordum. Ya böyle şey gibi kokuyor. Türkiye'deki ya da Arap Müslümanların kullandığı hacı yağı kokuları var ya, onun gibi kokuyor. Evet, Feriha bu kadardı. Bitti. Tekrar başladığımız noktaya geldik. Şimdi bir yerlerde oturup bir kahve falan içelim. Ondan sonra eve devam ederiz. Bu video böyle bitecek herhalde. Evet. Feriha'yı bitirdik. Pazarın çıkışında gelirken geçtiğimiz parkta insanlar bak böyle bizim Türkiye'de olduğu gibi oturmuşlar. Matelerini falan almışlar. Mangal yakmak gibi bir şey olay yok burada, yani asada dedikleri yasak, yapmıyorlar öyle. Yanlarında getirdikleri yiyecek içecekleri burada yiyorlar. Çocuklar oynuyor. Sporunu yapan var, eğlenen var. Köpekleriyle çok geliyorlar. Böyle. Herkesin sanki bir tane köpeği varmış gibi. Çok köpek var. Onun içinde birçok yerde köpek malzemeleri satılıyor. Bak şimdi burada tam karşıda yaşlı teyzelerimiz sporunu yapıyor. Bunlardan yazın çok görebiliyoruz. Bak şöyle biraz çekeyim. Abla bilmem kaç yaşına gelmiş spor yapıyor. Hiç önemli değil. Gençler de çok spor yapıyor. Yaşlılar da çok spor yapıyor. Arkadaşlar, dostlar, video bu kadardı. Bugün Feriha vardı. Feriha'yı çekelim dedik. Eşimle beraber geldik. Gösterebildiklerimizi gösterdik. Ama yazın olan ferihalar, yani açık pazarlar çok daha geniş kapsamlı olabiliyor. Daha güzel şeyler var. Kalabalık oluyor. Değişik ürünler oluyor. Yemek oluyor. Asado dediğim onlar oluyor. Ben bu asadoya çok baktım bugün de. Onu göstereceğim bir gün böyle. Değişik usulde yapıyorlar çünkü. Bugün böyle bir video oldu. Daha sonra belki farklı tarzda yine bir video çekeriz. Yani. Hoşçakalın.